Ne konsey, kararsız görüşmelerinde, ne de Fray Antonio, kararlı hareketi. Bazı faktörleri dikkate almıştı, kendileri de o sırada yaşadıkları soruna müdahale etmişlerdi. Bu kadar farklı bakış açılarından ve çok geniş bir şekilde farklı yollar. Konsey, bir anda Tlahucos'u dönüştürmüştü, askerlere dönüştürülmüş ve ödül olarak sadakat ve cesaret, bu köleler bundan sonra özgür olmalı. Fray Antonio, Huitziland'da toplanan herkese bir inanç vaazı vermişti, birçok kalbi güçlü şekilde etkilemişti. Özellikle de uzun süre ezilen köle sınıfın kalbini kazandı. Ki onlara eşitlik doktrini, onların kölelik hayatı sona ermek üzereydi. Bu nedenle, rahip kaptanın sunduğu şartlar ne zaman yayılmıştı kasaba boyunca ve kasabanın yanındaki kamp boyunca ordu hemen hazır hale geldi. Ve düşman ortaya çıkarsa citadel vardı. Çok canlı bir öfke uyanırdı, çünkü bu tür terimlere bile kulak verilmeli. Ne için rahip kaptan yeni dinin havarisinin vazgeçilmesi istendi? Aztek tanrılarına kurban olarak öldürülmesi ve bu da bir kez daha Tlahucos tekrar köleliğe itilmelidir. Oysa kabul edildi. Sadece üst sınıfları etkilediği için, Tlahucos ise daha haksız ve acımasız ve katlanılması zor olanlar. Ve konseyin gönderme gecikmesinden rahatsız olanlar, papaz kaptanın elçisini keskin bir inkirle geri döndü ve hemen devam etti ateşli sözlerden şiddetli eylemlere. Doğrudan isyancı konuşmalardan yönlendirilmek, konseyin şimdiye kadar kabul ettiği bilgiyle isyancı bir eyleme karşı Fray Antonio'nun geleceği büyük şehre gönderilmesiyle ilgili sunulan şartlar öldürüldü. Çünkü aralarında bir an bile inandırılamadı. Öyle onların bakış açısından böyle bir eylemin ortaya çıkması imkansızdı ki keşiş. Gerçekten kendi iradesiyle oraya gitmişti. Pratikte, tüm ordu o dönemde gerçekleşen harekete dahil oldu yer. Çünkü subayları bile, hizmetçi sınıftan olmasalar da, korkunç isyanlarının getirebileceği ceza ve böylece kendilerini teslim etmek yerine savaşın riskini almayı tercih ettiler. Rahip kaptanın elinden gelenin önüne göre, bu durumla ilgilenilecekti. Bu yüzden şöyleydi. Fray Antonio bizden ayrıldığı gün, tüm askerler birlikte kamplarından yürüdüler ve kendilerini sıkıca topladılar, Citadel'deki konsey salonu hakkında konuştu. Ve ardından yüksek çığlıklarla elçinin büyük şehre geri gönderilmesini talep etti. Sunulan şartların kesin reddedilmesi. Böylece bir isyan içinde isyan ve konseyin buna karşı etkisiz olduğu bir durum. Çünkü neredeyse tüm kuvvet düşmana karşı hizmet etmek için yarattığı bu ordu, şimdi kendi düşmanına karşı yükseliyordu otorite, en ustaca güçlü otorite. Bu şekilde sunulan davada ise, fırsat yoktu temporize. Askerlerin aniden ortaya çıktığı vahşi yaratıklar konsey salonu önünde bağırarak ve el sallayarak orada durdu. Mızraklar öfkeyle ve kollarıyla çarpışıyordu. Ve böylece devam ettiler. Tek bir sessizlik anı olmadan, iradeleri yerine getirilene kadar. Üzerinden vahşi ve çalkantılı kalabalık elçi öne çıkarıldı. Bakışları görünüyordu, açıkça hayatının bu yerden çıkacağına dair çok doğal beklentisi o vahşi topluluğun arasında. Ve böylece su kenarına kadar. Ve oradan kesin bir güvenceyle tekrar Culucan'a gönderildi. Ki askerlerin kendilerinin dikte ettiği meydan okuma mesajı. Şartların rahip kaptan tarafından sunulan bu teklifler, ancak tüm Tlahucos sonra ona karşı silahlanarak kalktı, öldürülmüştü. Tlahucos için zorba, diye bağırdı Yan. Ben ona bunları çevirirken çınlamış kelimeler. Sadece söyle, profesör. Ben gönüllü oldum 3 yıl ya da savaş. Ve bana tam bir süre dayanacağımı güvenebilirler, savaş yapılacak sürece tam hazır olun. Öyle şimdi Padre şehirde. Hiçbir şey söylemeyeceğim, Pablo'nun hatırına onlara borçlu olduğumuz şey. Bu tartışma bir dakika bile başlayamaz, çok erken. Bu Tlahikolar benim için çocuklar. Sana söylememiş miydim bir zamanlar, adil başladıklarında kimse onları durduramaz mı? Onlar sert bir lot. Ama onlar sadece sonsuz hırsızlar. Ve tarzları bana uyuyor, şu anda zemin katın en aşağısına. Bu yoğun hareketin getirdiği keskin heyecan yerini verdi. Çünkü gün, düşüncelerimiz üzerinde yoğunlaşırken donuk ve ağır bir acıya döndü. Fray Antonio'nun karşılaşmak için çıktığı kaderle ve günümüze ona karşı herhangi bir şekilde onu savunma güçsüzlüğünü yaşadı. Elçi geri gönderilmişti ve savaş kararlı bir şekilde başlamıştı. Durum gereklilik açısından değişmedi, rahip, kaptanın inisiyatif almasını beklediğimizi.
O büyük surlu şehre saldırmak o kadar umutsuz bir görevdi ki, hatta Tlahukos, her ne kadar kızarmış olsalar da, zafer karşısında konsey, bunu önermeye cesaret etmedi. Çünkü onlar da biliyordu. Bizim hepimiz gibi, düşmanın kalesini ele geçirme şansımızın ilk olarak olduğu garnizonunu açık alanda bir savaşta yendiler. Ama bu sıkıcı hareketsizlik beklemek bizim için ciddi bir tehlikeydi. Çünkü adamlarımızın ruhunu yıpratmaya ve onları daha da güçlendirmeye eğilimliydi korumalarına karşı kayıtsız. Rayburn ve benim o sabah gördüklerimiz onlara ne kadar az güven verilebileceğini gösterdi. Çünkü askerlik dikkati endişeliydi. Ve Tizok, onunla birlikte bu önemli konuda görüştük, söyleyecek pek bir şey yoktu bize rahatlık verdi. Kendisi de titiz bir asker olarak, bu tehlike, askerlik dışı bir şekilde karşı Tlahukos kampımızı ortaya çıkardı. Ama durum öyleydi ki, korumamız için etkili önlemler almaya güçsüz. Az sayıda düzenli küçük ordumuzdaki askerler her yerde nöbet görevi yapacak kadar yetmiyordu. Ve yapılabilecek en iyi şey, onları uçlara dağıtmak olurdu saldırıya açık olan kişi. Sonra şansa güven, diye ekledi Rayburn acı bir şekilde. Düşman sadece sürpriz etmeye çalışacak kadar kibar olacak kampın nöbetçilerin uyanık olduğu kısmı. Kısmen de gözlüklerimizin nasıl yerleştirildiğini kendimiz görebilmemiz için. Ama daha çok, herhangi bir eylemle düşüncelerimizi başka yöne çevirebiliriz kalbimizi kemiren hüzünle birlikte yürüdük. Öğleden sonra geç saatlerde, burnunun kayalık tepelerine doğru kasabanın batı tarafı gölün içine kadar uzanıyordu. Bir askerden bu pozisyon bizim için büyük öneme sahipti. Çünkü okçular veya sapanlar ona erişmek için önemli bir kontrol sağlayabilirdi kasabanın bir parçası ve hatta garnizonunu ciddi şekilde rahatsız edebilir Citadel. Ayrıca bizim için bir gözetleme yeri olarak da değerliydi şehirden göl üzerinden gelen bir saldırgan grup algılanıyordu ama bu çok uzaktı. Bu nedenle, iyi bir şekilde ortaya çıktığımızda şaşırdık. Burun, hiçbir nöbetçi bize meydan okuyamadı. Ama şaşkınlığımız kayboldu 1-2 dakika sonra, adamlardan birinin rahatça kıvrılmış olduğunu fark ettik güneşli bir kayaya karşı ve görünüşe göre derin uykudaydı. Ancak, adamın yanında onun hiç olmadığı bir uyku olduğu açıktı yanından uyanacaktı. Çünkü yanındaki kayayı kan gölü lekelerdi ve kalbine bir ok atıldı. Kısa bir durak yaptık bu adamın yanında. Açıkça uykusunda vurulmuştu ve bu yüzden onu ele geçiren kaderi hak etmişti ve sonra ileriye gitti. Diğer nöbetçilerin burada nasıl konuşlandığını görebileceğimiz için endişeyle başarılı olmuştu. Görevimizin sonucu olabileceği kadar kötüydü. Çünkü bir kayaların arasında 5 adamın hepsini bulduk. Burna asılmıştı ve hepsi ölmüştü. 3 tane daha bazıları kesinlikle uyurken ya da tamamen hazırlıksız halde vurulmuştu. Bu, onları otururken bulduğumuz kolay tavırlarla gösterildi kayaların arasında yatıyordu. 5. aniden ölmemişti. Sol kolunda kırık bir ok bulduğundan anlaşıldığı bu durum ve bazıları nerede yattığı konusunda bir mücadele izleri ve kafatasındaki büyük bir yarık, kılıç darbesi, sonunda hayatını dışarı çıkarmıştı. Bu adamın kampı uyandırmaması bize garip geldi. Bağırır. Ancak mevkili burnun en ucunda yer alıyordu. Bu yüzden duyulmak için çok yüksek sesle seslenmiş olmalı. Ve öyleydi tehlikesinin ani anında hiç aramayı düşünmemiş olabilir hiç yok. Ancak bizim için önemli olan şu ki, bu 5 nöbetçinin kasabanın yakınında ve gündüz vakti ve sadece çıkma ihtimali dışında en önemli karakolumuz olan burun noktası kalırdı, gece rahatlama gelmeliydi. Rayburn'undu düşmanın planının kendi adamlarını boş yere yerleştirmek olduğu teorisi yazılar. Akşamın alacakaranlığında makul kesinliğe güvenerek bir çıplak kızılderili diğerine çok benziyordu. Ve böylece nöbetçi değişirken birer teker bir rahatlama hissetti. Bu işi başaran düşmanlardan ustaca hiçbir iz göremiyorduk. Tabii ki loş bir şekilde gördüğümüz bir tekne dışında gölde çok uzakta ve bu kısa sürede tamamen kayboldu. Sis bankası ve sıcak güneşin üzerimizde olmasına rağmen bir ürperti başladı sessiz, cesur ve gerçekten şeytani kurnazlığı düşündüğümde içimden geçiyor. Böylece kötü işlerini tam gün ışığında yapabilen adamlardan ve bir ordunun kampına yakındı. Ama yine de güvenle kaçabiliyordu varlıklarından iz bırakmadan, sadece ölü bedenleri düşmanlar. Kayaların arasından dikkatlice ararak emin olduktan sonra, burun boyunca hiçbir düşman gizlenmemişti. Biz bulduğumuz şeyi anlatmak ve yardım etmek için hızla
Kasabaya döndük görevden alınanların yerine yeni nöbetçiler yerleştirdiği için ölümle. Getirdiğimiz haberin bir ortamı karıştıracağını bekliyorduk, büyük karmaşa. Ve bu yüzden hiç de rahatsız olmadık. Konu, dikkatsizliğini göstermesinde ne kadar ciddi bir konu olduğunu gösteriyordu gardiyanlar. Sadece Tizok ve birkaç deneme askerinin olduğunu buldukları anlattıklarımızdan dolayı hafifçe dağılmıştı. General hissettik, şanslı keşfimiz tehlike. Bir felaket için endişelenmeye gerek yok ki gerçekleşti. Ve sonuçta en önemli düşünce, suç gevşekliği nedeniyle bizi tehdit eden sürekli tehlike. Gözcülük görevlilerimizin nöbeti neredeyse gözden kaçmıştı. Görünüşe göre ne konsey ne de ordunun üst düzey subayları bunu yapmamıştı. Bu tehlikeli durumu düzeltme gücüne sahipti. Hiçbir zaman Tlahukos üzerinde çok güçlü bir otorite uygulandı. Tüm şimdiye kadar onlara verilen emirler sadece yönlendirilmişti, onları takip etmekten memnun oldukları bir yola teşvik etmeye doğru kendi istekleriyle ve o sabah iradelerini ilan ettiklerinden beri. Onların sapkınlığını azıcık kontrol altında tutan o kadar da olsa tamamen kaybolmuş. Ancak savaşma şansı olduğu ve savaş olduğu gibi gerçekten arzuladıkları şeyi, asi askerlerimiz yeterince istekliydi, güçlü bir birliğin burunda pusuya konması, düşmanın muhtemelen oraya indireceği kuvvetin gece hemen halledilebilir. Ve daha iyi şekilde karşı sürpriz planı, ölü nöbetçiler bulduğumuz yerde bırakıldı onlar. Tizok, pusuya düşürülen kuvvetin komutasını aldı ve ona eşlik etme isteğimizi isteyerek kabul etti. Hangi talebi? Tamamen paylaştığımız istekten kaynaklandı. Tlahukos düşmanla yakın mesafeye girmek için ve ayrıca Tizoc'un yanında olduğuna inanıyorduk. Ama onun yanında biz sıcak kavga ve bolca dövüş, daha iyi şansımız olurdu, kampımızdaki her yerden daha fazla güvenlik. Bu sefer için ilk kez kapitonlu zırhımızı giydik, pamuk kumaş. Ve bu giysilerin görünümü kesinlikle haklı çıkarıyordu. Yangın onlar hakkındaki yorumları. "Keşke şimdi fotoğraf çekemiyoruz," dedi ki. "Bu tegiçle benzetlerimizi ailemize göndereceğiz. Kapkot halkını o telgraf çiftiyle sarsacaksın. Rayburn o şeyin kuyruklarının altından bacakların dışarı çıktığı direkler kötü yapılmış bir ceketle bir ceketin karışımı gibi görünüyor, küçük boyutlu gecelik. Ve sanırım üniversite çocukların da sarsılır. Profesör, size bir bakış açısı verebilirler mi? Ve sanırım biraz eski koloninin ellerini taktın. Benimle böyle giydirdim, deli olduğumu düşüneceklerdi. Ama söyleyecek bir şeyim yok, bu küçük geceliklere karşı sadece görünüşleri var. Ne zaman tam sert tavaya kadar sertleştiklerinde, birinci sınıf bir şey. 19. yüzyıla ait 3 Amerikan vatandaşı için kesinlikle garip bir görünüm sergiliyordu. Ve ayrıca çok garip bir arkadaşlık. O öğleden sonra geç saatlerde kasabadan çıkarken Tizok ve adamlarıyla birlikte. Her birimiz yarım düzine dart taşıyorduk. Ve belimize bağlanmış, pamuk kumaş zırhımızın dışında, her birimiz giyiyorduk bir maccahuit. Bildiğimiz ve iki kenarlı ağır kılıç deneyimimden gelirsek. Güçlü bir el tarafından kullanıldığında mükemmel bir silahtı. Aslında, Yan ve ben dartları Tizoc'u tatmin etmek için taşıdık. Tizoc'u tatmin etmek için, çünkü onları çok etkili bir şekilde kullanmayı bekliyorduk. Ve hepsi hem saldırı hem de savunma için bağımlılığımız, yapabileceklerimize bağlıydı, kılıçlarımız yakın mesafede. Ancak Rayburn ise antrenman yapıyordu, çok titiz ve doğal olarak bir olağanüstü becerikli bir adamdı. Bu vahşi adamda hızlı ilerleme kaydetmişti sanat. Şirketimizdeki askerler, çıplak yaratıklar, ince ve kaslı olanlar, çoğunlukla mızrak ve sapanlarla donanmıştı. Ve subaylar her biri bir kılıç takıyor ve her biri bir avuç ok taşıyordu. Hepimiz adım attıkça birlikte, hızlı bir şekilde birlikte olacağımı düşünmeden edemiyordum. Michigan Üniversitesi Başkanı ve diğer üyelerim o eğitim kurumunun fakültesi, eğer karşılaşırlarsa o barbar bir topluluğun içinde ve o en barbar kıyafetle giyinmiştim. Gün batımından biraz önce, Tizoc'un bulunduğu yere vardık, burun üzerindeki pusu için seçildi. Ve 1 saat sonra, tam olarak akşamın gölgeleri çökmeye başlamıştı. Gözcümüzlerimizden biri büyük bir tekne olduğunu bildirdi. Kürekleri boğuk olmalı. Ama ses geliyordu. Yattığımız yerin hemen ötesinde bir noktayı çekiyordu. Bu haber alındığında adamlarımız arasında biraz telaş oluştu. Ve silahların yer değiştirilmesi ve dizilmesi, böylece herkes hazır hale gelsin pusu açılma anı geldiğinde.
Ama seçilmiş bir gücümüz vardı bizimle birlikte. Her birimiz sessizliğin ne kadar gerekli olduğunu tam olarak anlamıştı, planlarımızın başarısına ve hareketin hızlı heyecanına gecenin derin sessizliğini neredeyse hiç karıştırmadığını merak etti. Ama anlar dakikalara kadar uzadı ve dakikalar yavaş yavaş tam bir saat geçene kadar süzülüp geçti ve yoğun karanlık tropikal gece gelmişti ama hala düşman belirtisi yoktu. Tizok huzursuzlaştı. Çünkü dalgalamamızda yanlışlık yaptığımız açıktı düşmanın planının. Kendi adamlarını nöbetçi olarak mı almayı planlamıştı, öldürdüğü adamlarımızın yerini alıp sonra sadece yukarı çıktığında kabartmayı öldürerek. Uzun sürmemiz gerekirdi, o zamandan beri onunla nişanlandı. Ama burada gece uzanıyordu ve izcilerimizin gördüğü tekne dışında hiçbir şey yoktu, beklediğimiz saldırının kendi korkularımızın yaratımından fazlası değil. Ama tek yolumuz sabaha kadar olduğumuz yerde kalmak. Bazı kazalar için saldırıyı geciktirdi ve burun koruma zorunluluğu, böyle bir durumda kuvvetlerimizi geri çekme riskini alamayacağımız için acil. Tüm yorgunluktan sonra karanlıkta oturmak yorucu bir işti, çok heyecanlı bir günün ve saatler ilerledikçe kendimi şimdi ve sonra uykuya daldım. Bunun için kendimi azarladım. Ama aynı zamanda hiç iddia etmediğim bir yansıma yüzünden kendimi mazur dile, ya eğitimi ya da bir askerin içgüdüsünü getirmişti. Ama getirilmişti, yükseldi. Barış adamı ve bilgin olarak. Sesle uyumlu, gece akılcı olarak uyku için ayrılmış zamandır. Öyleydi, çok hoş bir uykudan. Eski hayatımı hoş bir şekilde hayal ettiğim bir uykudan. Ann Arbor'daki hayat, Rayburn'un hızlı kavrayışından aniden uyandırdığım omzuma ve keskin fısıltısıyla. O ne? Bir anda tamamen uyandım. Öne eğilip dinledim dikkatle, çok belirgin bir şekilde hafif bir alarm çığlığı duydum. Sanki uzak bir yerden gelmişti. Tizok. Anladım. Çünkü o yükselmişti. Fet. O da çok hevesle dinliyordu. Ve hafif bir ses duydum, hareket ve kolların şıngırdaması, adamlarımızın uyanmasıyla gösteriliyordu ki o uyarı çığlığını da duymuşlardı. Ama bir an içinde sesleri yakalamak için kulaklarımızı zorlamaya gerek kalmadı ki bu bize geldi. Tek bir boğazın çıkardığı çığlık alındı bin fark. Ve böylece donuk ve uzak bir kükremeye dönüştü. Bu da gecenin siyah ve somurtkan sessizliği. Ve bununla birlikte vahşi bağırışların daha yüksek notaları, sonra silah çarpışmalarını duyduk ki savaşın devam ettiğine dair kanıt, en az da değil, nereden geldiği yön, şimdi net olarak algıladığımız gibi sesler geldi. Bize güvence verdi ki düşmanın sahip olduğu burnu dikkatli korumamızı sağlamıştı, kampımızı şaşırttı. Rayburn, vahşi bir canavarın hırlamasıyla fırladı. "Dorme de!" bağırdı. Bizim yaptığımız şeyi yapmamızı istediler ve yürüdük tuzağa düşen birçok aptal gibi. Tizoc'un adamlarının emri altında olduğunu görmek beni mutlu etti. Bu, hevesli olmalarına rağmen düzenli bekleme tavrıyla gösteriliyor, sabırsızlanıyordu. Ta ki yürüme emrini verene kadar. Ve sert yürürken bulduk. O sert, kayalık yerde dolaşırken, tökezleyip tökezliyor. Ara sıra karanlıkta bir çarpma sesi duyuyordu, adamlarımızdan biri düştü. Ama bir şekilde kesinlikle başardık, çok hızlı bir şekilde yerden geçmek. Ve tüm bunlar boyunca sürekli artan ve şiddetli bir kavga, kulaklarımızda berraklık var. Kasabanın tüm genişliği kampımız ile Kaz'ın eteği arasında uzanıyordu, burundan aşağı inen engebeli patika. Ama adil olduğumuzda sokaklarda ve artık sendeleyecek sert kayalar yoktu. Karanlıkta çok hızlı bir tempoda ilerledik. Ve daha ilerideydik şimdi, o günün doğulmakta olması. Böylece görebildiğimiz için nereye gittiğimiz açıkça belli oluyordu. Ve içimizde o his de vardı. İnsana her zaman gelen neşelenme ve cesaret, güneş. Sadece birkaç dakika sonra, o tropikal bölgede, bir sel gündüz bizim etrafımızda olacaktı. Ve Tizoc'un umudu, dehşetin barbarlar için her zaman korkunç olan karanlık kaldırılmalı ve gelmek, etrafında toplanacak sağlam bir merkez sağlayacaksa, ordumuz bunu yapabilir. Korkuda kaybettiği cesaret ve istikrarı geri kazandı ve gece sürprizi gibi şaşkınlık. Ama kısa sürede bu umudun hayal kırıklığına mahkum olduğunu fark etti. Sadece bir citadelin kapısının biraz ötesinde uçan bir gövdeyle karşılaştık, Tlahukos. Ötesinde takipçi görünse de. Ve bunlar da o kadar moral bozuk oldular ki, şirketimizi bir müfreze sandılar. Düşman ve vahşi çığlıklarla bizden bir yan sokağa kaçtı ve yani ortadan kayboldu. Şimdi arkadaşların hakkında ne düşünüyorsun?
Rayburn sordu genç, kasvetli. Ama Young'ın tek cevabı, kaybolanları lanetlemekti korkaklar için Tlahukos. Bir an sonra önümüzdeki tüm sokak uluma sesleriyle doldu adamlarımızın kalabalığı ve bunlar bize doğru belirgin bir şekilde geldi Citadel'de, güvenlik aramayı niyetle buldu. Tizok bir bakışta böyle bir mücadeleyi korkunana kadar toplamak umutsuzluğu, kurt sürüsünden koyun gibi kaçan yaratıklar, dinlenmişti bir süreliğine, cesaretlerinin geri dönebileceği güvenli bir yerde. Bir kez Citadel'e girdiklerinde, bir süre tamamen dışarıda olacaklardı tehlike. Çünkü düşman tırmanma merdivenleri kurmaya çalışsa bile ve orada bize saldırırsa, birkaç kişi için kolay olurdu bir düzen gelene kadar duvarları korumaya kararlı adamlar, kırık güçlerimiz arasında yeniden kuruldu. Bu nedenle Tizok, hemen küçük bir kuvvet kenara açık bir alana girdi. Ve böylece mücadele eden kalabalık bizi geçmeye çalışıyor. Not ettik, akış korkudan kaplı adamlar yanlarından geçti. Subayları yanlarında değildi. Tizok, bu da subayların hepsi olduğu umut verici bir haberet aldı eğitimli askerler, bir arka muhafız olarak bir araya getirilmişti ve bu vahşi sığınağı kapatın. Ve hemen Tizoc'un tam da içeri girdiğini gördük çıkarımı. Çünkü kısa sürede kalabalık çok belirgin şekilde büyümeye başladı daha ince, yüksek çığlıkların, kolların çıngırdaması ve çarpışması karmaşanın üzerinde yankılandı. Sonra bir dönüş geldi durduğumuz yerin biraz ötesinde bir sokak. Küçük bir adam grubu yavaş yavaş geri çekiliyordu. Ve en cesur şekilde yanlarında kim yatıyordu kılıçlarıyla. Partimiz taze bir yürek vermek için bağırdı bu cesur adamlara. Tizok ise hızla şirketimizi dağıttı, öyle ki geri çekilen kuvvet aramızdan geri çekildi. Ve sonra hemen yaklaştık ve savaşı kendimize aldık. Citadel'e çekilmemizin nasıl yönetildiğini çok net bir şekilde söyleyemiyorum. Kendi payımı bile bile. Çünkü savaşmak sadece sert, vahşi bir iştir. Ki bu da bunu tanımlamada bilimsel doğruluk çabalarına meydan okuyor. Ve çünkü bence tamamen bilimsel olmayan bir çerçeve yaratıyor, zihinsel olarak düşünmüş bir şey. En düşük koşullarına indirgenmiş savaş sadece barbarlıktır. Amos tartışmalı bir sorunu kaba kuvvetle çözmenin mantıksız yöntemi zeki insanın rafine akıl yürütme süreçleriyle değil, zihin ve kaçınılmaz olarak doğan öfkeyle, doğru sözlülük alışkanlığı sadece doğru tanım çıkarabileceği gözlem umutsuzca kafası karışmıştı. Bu yüzden sadece şunu söyleyebilirim ki, biz ayak üzerimize baskı yapan düşmana zemini bıraktı. O çılgın bağırışlar ben de katıldım. Ama neden ben de bağırmalıydım emin değilim. Çarpışmanın keskin titremesiyle birlikte, kılıçlar ve bu şiddetli seslerin kükremesiyle zavallılardan inlemeler ve hıçkırıklar vardı. Yere yıkılıp yaralanmış. Net hatırladığım tek şey şu kılıçlarla büyük bir adamla birlikte savaşmaya başladım. Tam geldiğimiz gibi Citadel'e yakın. Bu bir şekilde sona erdi. Ki bu onu şaşırtırdı gerçekten de bunu anlayacak kadar yaşasaydı. Onu bitirerek bir durdurma itmesi ve ardından güzel bir çekmenkesik ile Leipzig'teki eski kılıç ustamla ünlü bir darbe. Ve çok iyi hatırlıyorum düşünüyorum. Bu darbeyi yaptığım anda ve böylece hayatımı kurtardım. Çünkü adam beni çok sıkı bastırıyordu. Ne kadar mutlu olurdu yaşlı ritmeister'ın beni teslim ettiğimi görüp görmediğini söyledi. İçeri girebilmek için Citadel'in kapısına doğru koşarken bu güvenli yer ve düşman takip etmeden önce ızgarası bırakmak biz, kendi adamlarımızın çoğunu etrafta ölü yatan bulduğumuza şaşırdık giriş. Ve bizim için daha kötüsü. Bunu beceriksiz bulduk eller kapının indirildiği makineyle çalışıyordu. Ve onların beceriksizliğiyle, bunu böyle bir şekilde aşağıya doğru başlatmayı başarmışlardı oluklara sıkıştığını söyledi. Orada gerçekten ne olmuştu? Sonradan bildik. Korkak zavallıların ilk örneğiydi Citadel'e girdi. Kapıyı onların yüzüne indirmeye çalıştı yoldaş olarak kendi güvenliklerini güvence altına almak. Buradan bir kavga kendileri de ortaya çıkmıştı. Bu süreçte birçoğu çok haklı olarak öldürüldü ve bizim için en talihsiz, telaşlı çabaları kapıyı indirmek, bu yüzden kapının devre dışı bırakılmasına yol açmıştı. Düşman bizimle gelmeden önce biraz nefes aldık ve bu sırada Rayburn, Yan ve ben birbirimizin ellerini tutuyorduk. Orada kelime etmeden birbirimize veda ettik. İçin ikimiz de son saatimizin geldiğinden bir an bile şüphe etmedik. Tizok bizden biraz uzaktaydı. Aynı derecede sağlam ve cesurca her zamanki gibi bir adam gördüm. Ama aynı zamanda kesinlikle öleceğini de düşündü bize verdiği ciddi dostça bakışla da bunu gösteriyordu.
ve halkı arasında önemli olan Lesti ile hoşça kal. Sonra kapı girişinin karşısına geçtik, tutunarak kılıçları elinde sıkıca tutarken, bir cirit yakalayan Rayburn ayağa kalktı, omzunun üzerinde silahı boşaltmaya hazırdı. Düşman geldi. Muhteşem figürünün meydan okuyan bir şekilde göründüğü, bu kahramanca tavır, beni Homeros efsanesine koşmaya yönlendirdi. Yunanların Truva'nın kapıları önündeki görkemli savaşı ve Hektor kayayı kaldırıyor. Ve Yang'a çok kızgındım. Ki her şeyin kaprisli tarafını yakalama eğilimi en çok karşılaştığım kadar dayanılmaz bir şeydi. O da şöyle dedi. Sana bahse girerim $5. Rayburn, o kıyafet aksesuarını attığında yapmaman ateş ettiğin adama vur. Ama Rayburn adamını doğrudan kalbine vurdu. Bir an sonra, düşman çılgınca bağırarak bize saldırdı. Ve sonra, sırtı dönük duvara yaslanarak, kılıcıyla cesurca çalışmaya başladı. En başından beri savaşımızın tamamen şiddetli olduğunu biliyorduk umutsuz. Çünkü birlikte tüm birliğimiz 50 adamdan oluşmazdı ve orada tüm bir orduyla karşı karşıyaydık. Sokağın yukarısında, bizim yerimize kadar düşman birliklerinin sağlam bir şekilde toplandığını görebiliyordu. Ve her biri için 20 kişi vurduğumuz adam öne atlamaya hazırdı. Taze ve güçlü, hızla tükenen gücü daha da tükenmek için biz, savaşmaya devam etmemiz cesaretimizden değil, çaresizliğimizden kaynaklanıyordu. Ve ayrıca, en azından benim kendi hissim böyleydi. Büyüyen bir öfkeye yol açtı. Bu vahşilerden mümkün olduğunca çok kişiyi kendimizden önce öldürmeyi arzuluyoruz, darbeleri altında öldü. Ölümün en iyi şey olduğunu biliyorduk, başımıza gelir. Çünkü bizi daha kötü kaderden kurtarır. Kesinlikle yakalanırsak, teslim edilmemiz durumunda bize gelirdi. Rahipler, bizi putperest sunaklarının önünde işkence etmeleri için ve hala titreyen kalplerimizi yırtı. Ve bu, bizim dileğimizin düşmanlar, Aztek geleneğine göre, bizi yakalamak için değildi. Kilus'u dövüşme biçimlerinden görse bile, tüm çabalarına rağmen bizi etkisiz hale getirmek ve böylece canlı yakalamak içindi. Ve görünüşe göre de yoktu büyük bir özen istemem. Keşke bu amaç başarabilse, kaç tane kendileri de öldürüldü. Bazen rüyalarımda o en umutsuz savaşın vahşi kargaşasını görüyorum. Bana geri geliyor. Yine önümde yarı çıplak adamların kalabalığını görüyorum. Kılıçımın uzunluğuyla ölçülen yarım daire şeklinde kıvrılan yüzleri ruhlarını harekete geçiren tutkulu öfkeyle bozulmuştu. Ve görüyorum bir vahşi yüz diğerine hayatın bakışını kaybediyor. Ama yine de nefret ifadesi, kılıcım vücudun hayati yerlerine bastırırken ait olduğu yer. Ve etrafımdaki vahşi gürültüyü ve bağırışları duyuyorum. Öfke ve acı, ayaklarım kaygan kan havuzlarında yürür. Ve benim yorgunluktan vücut ağrıyor ve keskin acı heyecanları sağ kolumdaki kaslar gerildi. Ama yine de savaşmaya devam ediyorum. Ve, gerçekten, tüm bunlar şimdi uykumda bana olduğundan daha gerçek geliyor sonra gerçekliğinde. En ıssız umutsuzluğun donuk bir yükü için en umutsuz olanı sona kadar savaşırken üzerime yerleşti savaş. Böylece ruhum bedenimin uyuşmuşluğunu paylaştı ve ben de kestim ve insanlara ölüm darbelerini verip sert bir enerjiyle vurdu. Sadece ölüm makinesi, ilk andan itibaren dakikalar. Ne kadar süreceği sorusuydu. Bu eşitsiz mücadele uzun sürecekti. Ve büyük bir bağırış duyunca, düşman ve içeriye doğru dönen bir asker selini algıladı. Karşı karşıya olduğum adamlardan hemen öte. Bunu biliyordum, Tizoc'un adamları ya dövülmüş ya da öldürülmüştü ve sonun çok önemli olduğunu yakında. Az önce baktığım adamın omuzlarına bakarken sonra savaşmayanlar listesine sonsuza kadar koydum. Öyle görünen bir şey gördüm, Citadel'e koşan kalabalığın ortasında bir girdap olmak. Ve bu şekilde boğan sıkı düğümlü grubun içinde dar bir yolda, Tizoc'un hala kılıcıyla etrafında yattığını gördüm. O çok korkunç bir nesne. Çünkü kafasındaki bir kesik onun bir parçasını gevşetmişti, alnından sarkıyor. Orada sallanıp titriyordu, sürüklenmiş bir tüy gibi. Yüzü bu korkunçluğun yüzünden kanla yıkanmıştı, yaralandı ve pamuk kumaştan zırhı kanla ıslanmıştı. Kafasındaki kesikten ve ayrıca bir yaradan dolayı ona koştu boyun. Onu özgürce görebildiğim anda o da çok güzel bir şey yaptı, her zamanki gibi kılıç darbesi. Vücudundan oldukça kopmuş saldırganlarından birinin kafası. Ve tam aynı anda, o kafa hala havada dönüyordu. Tam arkasında bir adam vardı, ana güçle baskı yapan seyirciyi geri itti. Ve böylece serbest bir kazandı, kılıcını sallayabileceği bir alan. Tizoka bardım. Ona uyar vergim.
Tehlikeydi ve yarı döndü. Ama dönmeden önce darbenin tamamen etrafına düşmüş, başını tamamen yarmıştı taç tam çenesine kadar. Ve şiddetli bağırışın ortasında bu korkak darbe orada gerçekleşirken yükselen zafer geçti dünyadan. Dünyanın şimdiye kadar gördüğü kadar cesur ve gerçek bir insanın ruhu biliniyordu. Tizoc'un düştüğünü görünce başım döndü ve aynı anda gördüm düşmanın ölü bedeninin üzerinden Citadel'e doğru vahşi hücumu. Ve bu yüzden sanırım bu baş dönmesi ve büyük yorgunluğumla sanırım gardımı bırakmışım. Hafifçe bir bağırış duyduğumu hatırlıyorum. Yanımda olan yan uyarı geldi. Bu bağırış da karıştı düşmanın her yerde olduğu Citadel içindekilerin çığlıkları kesin ve tüm ordu. Hem Citadel içinde hem dışında, fırtınalı bir şekilde yükseliyor güçlü ses dalgaları. Sonra bir yıldırım gibi bir çarpma doğrudan başıma patladı ve mide bulandırıcı bir acı içimi sardı. Ve ben sanki tarifsiz derinliklerden geniş kasvetli uçurumlara düşüyor gibi görünüyordu. Yani tekrar boş karanlığa düştüğümü sandığım kaon. Ve çok korkunç bir dalga. Kükreme ve çan sesleri duyuldu kulaklarım. Ve sonra tüm bu kötü sesler daha da zayıfladı. Ve ben kendimi hızla o korkunç sessizlik ve karanlığa kaymış hissettim, kesinlikle ölümün girişi bu olmalı diye düşünmüştüm. Ve bununla birlikte ölümde uyuşuk bir sevinç hissettim, huzur ve huzur vaadi.